Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesi kırsalındaki Payamlı Mahallesi'nde Çakmaktepe Kazı Başkanı Fatma Şahin tarafından keşfedilen Mendik Tepe'de 2024 yılında başlayan kazılar devam ediyor. Neolitik döneminden başlanan tarihlenen Mendik Tepe'deki kazılar, Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Douglas Baird'in başkanlığında sürüyor. So the site of Mendik Tepe was discovered by Fatma Şahin in a survey that she did in this area of the Taş Tepeler project about 4 or 5 years ago. She did it over 2 years. We came to the site first in September 2023 and did some initial prospection of the site. Proje Fatma Şahin hocamız tarafından Taş Tepeler Projesi kapsamında yapılan bir yüzey araştırması sırasında bulunuyor Mendik. Ve 2023 yılında burada ilk hocamız gelip bir yüzey araştırmasıyla başlıyor çalışmalara. And then last year, in August 2024, we started excavations at the site for the first time. So this year is our second year and we started about 10 days ago. Geçen sene Ağustos ayında da ilk olarak kazılara başladık. Bu sene de ikinci senemiz, kazı senemiz. So last year we put some trenches in, one behind me for example, and we started to discover buildings immediately. And we noticed these buildings were of different sizes. There were some quite small ones, about 3 meters diameter, some slightly bigger ones, 4 or 5, and then some much bigger ones. So our plan for this year was to try and understand these different buildings and why they were of different sizes. Geçen sene açmalar açtık birkaç tane ve bu açmaları açar açmaz birçok bina bulduk. Binaların bazıları büyük, bazıları küçüktü. Şimdi bu sene bu farklılıkların neden olduğunu anlamaya çalışacağız. For example, we had the idea that maybe the smallest ones were special purpose buildings for storage or food preparation, for example. Maybe the slightly bigger ones, about 4 or 5 meters, might be like houses. And then the big question is, what are the biggest buildings for? Are they special purpose for ritual, like at some of the other Taş Tepeler sites, or are they very big houses for different types of households? Şimdi bu küçük yapılar acaba özel işler için ayrılmış, depolama gibi ya da yemek hazırlama gibi işler için ayrılmış binalar olabilir mi? 4-5 metrelik olan yapılar konut olabilir mi? Özellikle de daha büyük olanlara acaba daha büyük konut yapıları mıydı yoksa Taş Tepeler'de olduğu gibi ritüellerin düzenlendiği özel yapılar mıydı?
Bunları anlamaya çalışacağız. Just at the moment, just behind me, we're digging one of these bigger buildings, and it's turning out to be very interesting. They're not just bigger in size, but the walls are much more substantially constructed of very big stones. So that suggests they are, the biggest ones may be special in some way. Tam arkamızdaki açmada olan büyük binada mesela o hem büyüklüğü hem de taşlarının daha özel, daha sağlam ve daha büyük olması dikkat çekici. Dolayısıyla bunun Taş Tepeler'deki ritüellerin düzenlendiği özel yapılara benzer bir yapı olma ihtimali var. So we're doing both. We're interested in the history of the Taş Tepeler sites. One of the exciting things about Mendik Tepe, it seems to be right at the beginning of the Neolithic and the beginning of the Taş Tepeler phenomenon. So we hope to learn more about the Taş Tepeler phenomenon. But also the evidence is very important for understanding the development of the Neolithic in general. Mendik Tepe seems to be at the very beginning of the Neolithic, when people are making the transition to sedentary life and perhaps not long after the beginnings of plant cultivation. So we're interested in those even bigger questions of how and why people gave up mobile foraging and settled down and started to cultivate plants. Burası Göbeklitepe, Karahantepe gibi Taş Tepeler Projesi'nde olan diğer yerleşmelerle ilişkili ama onlardan biraz daha eski bir yerleşme olma ihtimali var. Neolitik dönemin en başlarına tarihlendiğini düşünüyoruz ama bir anlamda da hem Taş Tepeler Projesi'nin gelişimini görmek açısından bakarken bir anlamda da Neolitik dönemin nasıl başladığını, nasıl geliştiğini anlamaya çalışıyoruz. İnsanların yerleşik yaşama geçmesiyle ilgili bilgileri değerlendirmeye çalışacağız. There's another site that Fatma Şahin is excavating 5 kilometers away, called Çakmak Tepe, and it's probably about the same period as that. These two sites together seem earlier than at least most of what's been excavated at Göbekli and Karahan and Sayburç. So it's earlier than those bigger sites. Fatma Şahin hocamızın kazdığı Çakmaktepe projesi var Taş Tepeler'de. 5 kilometre kadar uzakta buradan. Bu iki proje, bu iki yerleşmenin tarihleri biraz benzer gibi gözüküyor ve diğer Taş Tepeler yerleşmelerinden biraz daha eskiymiş gibi görünüyorlar. So we expect exciting discoveries about some of the things that I've talked about already. I think one of the interesting things we're starting to see already is that this site isn't exactly the same as the sort of things we get at Göbekli or Karahan. For example, here we seem, Göbekli and Karahan is famous for the pillars in the buildings with their carvings of animals and humans, mainly animals. Those pillars are T-shaped pillars. Here we seem to have pillars, but they're smaller and they're not T-shaped. So already there's interesting features of the architecture that are a bit different. Göbeklitepe, Karahantepe gibi yerleşmelerde büyük T biçimli dikili taşlar görüyoruz. Burada mesela T biçimli değil ama dikili taşlar buluyoruz. Bu da değişik bir özellik getiriyor bu yerleşme için.